Salgın, bulaşıcı bir hastalığın belirli bir popülasyondaki çok sayıda insana kısa sürede yayılmasıdır. Bazı salgınlar gerçekten çok kötü sonuçlara sebep olmaktadır. İlk kolera salgını, Asya kolerası olarak da bilinen Kalküte çevresinde olmuş ve Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Doğu Afrika, Akdeniz kıyılarına kadar yayılmış bir salgın hastalıktır. Kolera daha önce birçok kez Hindistan'da yayılmışken bu salgın daha da ilerledi. Sona ermeden önce Çin ve Akdeniz'e kadar ulaştı. Bu salgının sonucunda Avrupa'nın baskısıyla bölgeye gönderilen Britanyalı askerler de dahil olmak üzere yüz binlerce kişi öldü. Salgın 19. ve 20. yüzyılların süresince hem Asya'da hem Avrupa'da yayılan birkaç kolera pandemisinden ilkiydi. Salgın benzeri görülmemiş bir şekilde çok sayıda bölgeye yayılmış ve Asya'daki hemen hemen her ülkeyi etkilemişti. Kolera aslında Ganj Nehri'nin alçakta kalan bölgelerine özgüydü. Festival zamanlarında nehri seyahat edenler sık sık hastalığına yakalanır ve Hindistan'ın diğer bölgelerine dönmeleriyle hastalığın yayınlanmasına neden olurlar. İlk kolera salgınında Ceus kasabasında benzer şekilde başladı. Bazı epidemiyologlar ve tıbbi tarihçiler salgının bir Hindu festivali olan Kumbh Mela aracılığı üzerinden küresel olarak yayıldığını öne sürmüştür. Daha önceki salgınlar Bihar'ın Purnia şehrinde yaşanmıştır. Ancak uzmanlar bu salgınların birbiriyle alakası olmadığını düşünmektedir. 1817 yılında kolera Ganj deltasının etrafında yayılmaya başladı. 1817 yılının Eylül ayında hastalık Bengal körfezinden geçerek Kalküta'ya vardı ve hızla kıtanın geri kalanını ele geçirdi. 1818 yılına gelindiğinde hastalık batı sahillerindeki Bombay'e kadar çıktı. Salgının sebep olduğu ölüm sayısı hala bilinmemektedir. Belirli alanlarda çalışan akademisyenler ölüm sayılarını sadece tahmin edebilmiştir. Sadece Bangkok'ta yaşayan hastalığa bağlı olarak 30 bin kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. İkinci kolera salgını Hindistan'dan Batı Asya üzerinden Avrupa, Büyük Britanya, Amerika, ayrıca Doğu'ya, Çin ve Japonya'ya ulaşan bir kolera salgınıdır. Kolera 19. yüzyılda diğer tüm hastalıklardan daha hızlı bir şekilde daha fazla ölüme neden olmuştur. Tıp topluluğu o zamanlar koleranın yalnızca bir insan hastalığı olduğuna, zaman içinde birçok seyahat aracıyla yayıldığına ve sıcak dışkı bulaşmış nehir suları ve konsamine yiyecekler yoluyla bulaştığına inanmaktaydı. İkinci salgın sırasında bilim camiasının kolera nedenleri hakkında inançlarında değişiklikler de görülmüştü. Doğu Hindistan'daki kolera salgınının yolculuğu hakkında pek bir şey bilinmemekte. Birçok kişi bu salgının ilkinci gibi Hindistan Ganj deltasındaki salgınlarla başladığına inanmaktadır. Oradan hastalık Hindistan'ın çoğunu kaplayacak şekilde ticaret yolları boyunca yayılmıştı. 1828'de hastalık Çin'e ulaştı. Kolera 1826 ve 1835'te Çin'de ve 1831'de Japonya'da da rapor edildi. 1829'da İran'a, Afganistan'dan gelenler kolera bulaştırmıştı. Kolera 1829'da Ural Dağları'nın güney uçlarına ulaştı. 26 Ağustos 1829'da Orenburg'da ilk kolera vakası kaydedildi ve daha sonra birçok şehirde ölümcül olmak üzere 3500 vaka ile salgın Şubat 1830'a kadar durdu. İkinci kolera salgını Rusya'dan Avrupa'nın geri kalanına yayıldı ve yüz binlerce can aldı. 1831'de salgın Rusya'nın ana şehri ve kasabalarına sızmıştı. Rus askerleri hastalığı Şubat 1831'de Polonya'ya getirdi. Rusya'da 250 bin kolera vakası ve 100 binin ölüm olduğu bildirilmişti. Kolera salgını 16 Mayıs ve 20 Ağustos 1831 tarihleri arasında Polonya-Rusya Savaşı sırasında Varşova'yı vurdu. 4734 kişi hastalandı ve 2524 kişi hayatını kaybetti. Rus askerleri tarafından Polonya ve Doğu Prusya'ya getirilen kolera salgını Prusya makamlarının sınırlarını Rus nakliyesine kapatmaya zorladı. Rusya'da Çarlık hükümetinin antikolera önlemleri nedeniyle kolera isyanları yaşandı. 1831'in başlarında pandeminin Rusya'da yayıldığına dair sık sık raporlar İngiliz hükümetini Rusya'dan İngiliz limanlarına giden gemiler için karantina emrini vermeye sevk etti. Yaz sonunda hastalığın İngiltere'ye yayılma olasılığının daha yüksek görülmesiyle birlikte Sağlık Kurulu o dönem için geçerli mikroplu hava teorisi ışığında önleyici olarak paçavra, ipler, kağıtlar, eski kıyafetler, askılar gibi çürümüş eşyaların yakılmasını istedi. Her türlü pislik çıkarılmalıydı. Giysi ve mobilyalar bol su fışkırtmalı ve güçlü bir kostik içerisinde kaynatılmalıydı. Kanalizasyonlar ve tuvaletler su ve kireç klorür akıntılarıyla iyice temizlenmeliydi. Haftada en az bir gün süreyle evin tüm bölümlerine ve mobilyalarına serbest ve sürekli temiz hava girişi sağlanması talimatları yayınlandı.
Salgın hastalık Aralık 1831'de Büyük Britanya'ya ulaştı ve Baltık'tan bir gemide yolcular tarafından taşındığı Sunderland'da ortaya çıktı. Gateshead ve Newcastle'da görüldü. Londra'da hastalık yüzünden 6536 kişi, Paris'te 650 bin kişilik nüfusun 20 bini öldü. Tüm Fransa'da yaklaşık 100 bin ölüm gerçekleşti. 1832'de salgın Amerika Birleşik Devletleri, Detroit ve New York'a kadar ulaştı. 1832 ve 84 yılları arasında Kuzey Amerika'nın Pasifik kıyısına ulaştı. Salgın 1848'de İngiltere'de dönüm noktası niteliğindeki Halk Sağlığı Yasası ve Nüsüvvetleri Kanunu yasasınca kabul edilmesini sağladı. 1832'nin ortalarında Philadelphia'nın 30 mil batısındaki Duffy Cut adlı demiryolunu döşeyen 57 İrlandalı göçmen öldü. Hepsine kolera bulaşmıştı. Üçüncü kolera salgını 1837 gibi erken bir tarihte başlamış olabileceğine ve 1863'e kadar sürmüş olabileceğine inanılmaktadır. 19. yüzyılda Hindistan'da da ortaya çıkan ve sınırların çok ötesine ulaşan 3. büyük kolera salgınıdır. Bu salgın 19. yüzyıl salgınlarının arasında en yüksek ölüm oranına sahip olacaktır. Asya, Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika'daki nüfus arasında yüksek ölüm oranlarına sahiptir. Rusya'da 1 milyondan fazla insan koleradan ölmüştür. 1853-1854'te Londra'daki salgın 10 binden fazla can almış ve tüm Büyük Britanya için 23 bin ölüm oluşturmuştur. 4. kolera salgını 19. yüzyılda Bengal bölgesinin Ganj deltasında başladı ve Müslüman hacılarla birlikte Mekke'ye kadar yayıldı. İlk yılında salgın 90 bin hacının 30 binini etkiledi. Salgın daha sonra Orta Doğu'ya yayıldı ve sonrasında liman şehirlerinden ve iç su yollarından gelen yolcular aracılığıyla Rusya, Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika'ya kadar taşındı. Pandemi 1865'te Kuzey Afrika'ya ulaştı, 1869 ve 70'te Zanzibar'da 70 bin insanı öldürerek Afrika'ya kadar yayıldı. 1866'da salgın Rusya'da 90 bin can aldı. Avustralya-Prusya Savaşı ile yayılan kolera salgınının Avusturya İmparatorluğu'na, Macaristan'a ve Belçika'da 30 bin, Hollanda'da 20 bin olmak üzere toplamda 165 can aldığı tahmin edilmektedir. Haziran 1866'da tam şehir büyük kanalizasyon ve su arıtma tesislerinin inşaatı tamamlanırken Londra'nın doğu yakasında yerel bir salgın 5500 can aldı. Şehrin doğu yakasında aşırı kalabalıktan kaynaklandığı düşünülen salgın bölgede hızla yayıldı. Aynı yıl yerel su işlerinde kanal suyunun kullanılması Güney Galler'de küçük bir salgına neden oldu. Şirketle bağlantılı işçiler ve aileler en çok etkilenenler oldu ve toplam 119 kişi hayatını kaybetti. 1867'de İtalya'da koleradan 113 bin kişi hayatını kaybetti ve Cezayir'de de 80 bin kişi hastalıklardan öldü. 1870'lerde Kuzey Amerika'daki salgınlarda New Orleans'tan Mississippi Nehri ve kolları boyunca uzanan yolcularla üzerindeki limanlara yayılan hastalık 50 bin kişinin ölümüne sebep olmuştu. 5. kolera salgını 19. yüzyıldaki 5. büyük uluslararası kolera salgını olmuştur. Asya ve Afrika'ya yayılmış, Fransa, Almanya, Rusya, Güney Amerika'nın bazı bölgelerine ulaşmıştır. 1893 ve 1894 yılları arasında Rusya'da 200 bin, 1887 ile 89 arasında Japonya'da 90 bin can almıştır. Almanya'nın Hamburg kentinde 1892 salgını Avrupa'nın en büyük salgınıydı. O şehirde yaklaşık 8600 kişi öldü. Birçok bölge sakini salgının öldürücü etkisinden 1893'te kolera ayaklanmasına yol açan şehir yönetimini sorumlu tutsa da uygulamalar büyük ölçüde değişmeden devam etti. Bu yüzyılın son ciddi Avrupa kolera salgınıydı. Papa 13. Leo yakınlarda Roma mahallelerinde acı çeken sakinleri için Vatikan içerisinde bir bakım evi inşasına izin verdi. O bina 1996 yılına kadar yıkılmadan ayakta kaldı. 6. kolera salgını 1899-1923 yılları arasında Hindistan'da başlayan 800 binden fazla insanı öldüren ve Orta Doğu, Kuzey Amerika, Doğu Avrupa ve Rusya'ya yayılan büyük bir kolera salgınıydı. 7. ve son kolera salgını olarak da bilinen 1961 ile 1975 yılları arasında meydana gelmiş ancak etkisini günümüze kadar devam ettirmiş bir salgındır. Eltor adlı türe dayanan bu salgın 1961'de Endonezya'da başladı ve 1963'te Bangladeş'e, daha sonra 1964'te Hindistan'a, ardından 1966'da Sovyetler Birliği'ne kadar sıçradı. Temmuz 1970'te Odessa'da bir salgın oldu ve 1972'de Bakü'de salgın raporları ortaya çıktı. Ancak Sovyetler Birliği bu bilgiyi sakladı. 1973 yılında Kuzey Afrika'da İtalya'ya ulaştı. Japonya ve Güney Pasifik'te 1970'lerin sonlarında birkaç salgın görüldü. 1971'de dünya çapında bildirilen vaka sayısı 155 bindi. 1991 yılında 570 bine kadar ulaştı. Hastalığın yayılmasına modern ulaşım ve toplu göçlerin yardımı çok olmuştu.
Ancak ölüm oranları hükümetler modern tedavi edici ve önleyici tedbirler almaya başladıkça belirgin bir şekilde düşmüştü. %50 olan ölüm oranı 1980'lerde %10'a, 1990'larda %3'ün altına kadar düştü. 1991 yılında Latin Amerika'da geri döndü. Yaklaşık 10.000 kişiyi öldüren Peru'da ortaya çıktı. Araştırmalar Şuş'un kökeninin 7. kolera pandemisine kadar takip etti. Türün Asya üzerinden Latin Amerika'ya geldiğinden şüphelenildi. Ancak Latin Amerika'da alınan örneklerle Afrika'dan alınan örnekler aynı olduğu bulundu. Toplamda koleradan ölüm sayısı resmi rakamlara göre 10 milyon civarındadır. Fakat birçok araştırmacı bunun 2 katı kadar olduğunu söylemektedir. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.